Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Videomuz uygulama ve anlatım üzerine olacak. Hemen bir ürünü yapacağız. Yaparken de kullandığımız aletler olsun, yapım şekli olsun bunlardan biraz bahsedeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Yapacağımız ürün bir oyuncu kulaklığı ve oyun kumandasını masanın üstünde tutmaya yarayan dekoratif bir ürün olacak. Oyuncu kumandasını kabaca kağıda çizdim. 16 santimetre şöyle bir uzunluğu var. Bundan dolayı 20 santimetrelik bir parça keserek hemen işe başlıyoruz. Parçayı kesmeden önce size testere kızağından biraz bahsetmek istiyorum. Eğer bir tezgah testereniz varsa ilk yapmanız gereken aparatlardan birisi bu dostlar. Ahşabımı şu yönde keseceğim. Şimdi şunu da sorabilirsiniz. Neden gönye kesmede yapmıyorsun bunu? Bendeki gönye kesme makinesi pistonlu olmadığı için benim kesme mesafem yaklaşık 12-13 santimetre gibi bir şeydi. Hatta ölçelim. Bu bilgi bir kenarda dursun. Evet, 13 santimetre. Parçayı ters düz edip kesebilir miyiz? Kesebiliriz ama ufaktan bir kaçırma da olabilir. Ondan dolayı bu tip işlerde ve başka işlerde tabii ki testere kızağı önemli bir rol oynuyor dostlar. Taban parçam hazır. Taban parçama kulaklığı asabileceğim bir parça monte etmem gerekiyor. Bunun için nasıl yapabiliriz? Yani kalınlığı farklı olabilirdi. Şuradan da bir çubuk takacağız. Alt taraftan vidalayabilirdik. Taşır mıydı? Taşırdı tabii ki. Yani vida kolay olacak. Şimdi işi biraz zorlaştıralım. Frezeden de biraz bahsetmek için. Şunun içine bir kanal açacağım dostlar. Kanalın içine bu tahtayı geçireceğim. Freze ile ilgili olan videomuzda bu uçların inç cinsinden olduğunu söylemiştik. Elimdeki freze ucu yarım parmak yani 12,7 santimetre bir ölçüsü var. Şimdi freze ucuyla ben buraya kanalı açtığım zaman 12,7'lik bir kanal oluşturmuş olacak. Bu kanala ahşabı saplamak istiyorum. Ya bu ölçüyü ben 12,7'ye getireceğim ki bu kolay olan, elimdeki de ona yakın bir şey. Ya da bu parçayı kenarlardan gireceği kadar arada bir erkek parça bırakacağız. 12,7 santimetreye getireceğiz. Elimde şöyle bir parça olduğu için ben bunu geçirme yolunu tercih ediyorum. Hemen ölçüyü de söyleyeyim, yaklaşık 14 mm yani 1,3 mm kalınlık makinesinde ben bunu geçirirsem istediğim ölçüye erişmiş oluyorum. Orta noktamızı bir işaretleyelim. Şu taraftan da evet, doğru yerdeyiz. Burada frezenin sağa sola ne kadar gideceğinin ölçüsünü ayarlıyorum. Orta noktam belli. 6 santimetre genişliğinde 3 santim bu tarafa gittim. 3 santimetre bu tarafa gittim. Frezemin değmesi gereken yer şurada. Çizgi bu hattı paralel bir şekilde alacağız. Evet, şimdi bunun için ne yapabiliriz? Freze makinelerinin tabanının bir kısmının yuvarlak, bir kısmının ise düz olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu düzlükten faydalanacağım ben. Kullanacağım iş parçasını ve kaydı masaya sabitleyeceğiz. Şimdi o kısma bir ışık tutayım ben. Şimdi bakın, frezemi kaydırdığım zaman şu uçla çizginin kesiştiğini gördüm. Arkadan kaydı sabitledim. Bir tane işkenceyle. İkinciyi kaydırdım. Aynı hat üzerinde gittiğini görüyorum. İkinci işkenceyle de kaydı tamamen sabitlemiş oldum. Yani şuradaki hatta kayacak. Bu arada bakın, elimi soktum ama freze elektrikten çekili dostlar. Evet, deneyelim bakalım ne olacak. Evet, şimdi kaç milimetreden almışız? 2 kademe girdik. 9. Bir kademe daha girelim. 9. 9, 13'e denk gelecek öyle mi? Bir kademe çevirdim. Frezemi çalıştırıyorum.
Oluğumuz bu şekilde. Şimdi parçamızı buraya alıştıracağım. Yapacağım şey o olacak dostlar. Niye vidalamadık? Size dediğim gibi frezeyi göstermek, Antalya'dan da fırça yemeyelim diye. Hadi bakalım devam. Bu kısmı çok uzatmayayım. Bu adamın çektiği videolar işime yarıyor diyorsanız arkadaşlar mutlaka beğen düğmesine basın. Yorum yazmayı ihmal etmeyin. Yorum yazmanız bizi YouTube'da daha da yukarıya doğru taşıyacaktır. Devam edelim. Şimdi kalınlığı kabaca ayarladım. 13 milimetre gibi bir şey de olması lazım. Bir çalıştırayım, ölçeyim ondan sonra. ...13, 3, 6 milim alacağız. 6 milim, bir 5 milim alalım. Parçayı şöyle... Evet, tatlı bir şekilde... geçiyor. Evet. Şöyle dostlar. Evet, tatlı bir şekilde içeriye geçti. Şimdi dostlar şöyle bir kavele parçasını yukarıdan geçireceğim kulaklığı asmak için. Bunun çapı da 15 milimetre. Bir videomuzda şu menteşe uçlardan da bahsetmiştik. İşte bunlar 15, 20, 25, 30, 35 şeklinde satılıyor. Paket halinde de satılabiliyor. Set halinde de satılabiliyor. Tek olarak da satılabiliyor. Çevirdim. 37'yi tekrardan işaretledim. Getirdim. Merkez noktayı bulmak için bir o taraftan bir de bu taraftan alalım. Evet, tam aynı yere geldi. Oradan da markalayalım. Evet, dereceğimiz yer, merkezimiz burası. Şu tip mandrenlerde arkadaşlar 3 tane delik olur. Bu 3 delik daha iyi sıkmak için mi diye sorarsanız, hayır arkadaşlar, herhangi bir noktadan rahatça yakalamamız için. Yani hangisinden sıkarsak sıkalım ucu tutturuyoruz. Ucunu şimdi yalpa yapıp yapmadığını bir göreyim. Evet, ucum da düzgün. Bu tip bir delme yaptığınız zaman ya da matkapla olsun, altına mutlaka bir takoz koyun. Takoz koymazsanız aşağıdan matkap ya da menteşe uç çıktığı zaman alt tarafı patlatarak çıkar. Bu şekilde yaptığımız zaman alt taraftan düzgün çıkmasını sağlıyoruz. Hadi bakalım. Arka taraftan çıkmış hali. Ön taraftaki hali. O kadar güzel geçti ki yani böyle hani isteyebileceğim en iyi tatlılıkta oldu yani. Evet, şimdi geldik bu arkadaşın boyuna. Buna da ben 12 santim yeter demişim. 12 artı şuradaki kalınlığımı hesaba katayım. 1,5 gibi bir şey. 12,7 idi. O 1,5 diyelim. 12, 13, 13,5. Kesip geliyorum arkadaşlar. Parçam da hazır. Şimdi biraz takımları toplayayım, tekrardan devam edelim. Ortalığı toparladık, tekrardan devam ediyoruz. Şimdi kenarları yuvarlatalım ki daha güzel bir görüntü elde edelim. Ondan sonra da zımpara kısmına geçeceğiz. Yalnız şunu da göz ardı ettik dostlar. Şurayı kare kesit açtık. Şurayı yuvarlak ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Halbuki vidayla at geç işte.
Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Son videoda zaten 220 kum takılıydı. Dostlar bazen şu zımpara kağıdının fırlatabiliyor. Eskimeye yüz tutup fırlattığı zaman bazen göremiyoruz. Cırtlarla zımparaya devam ediyor biliyoruz. Ya da hani başlangıçta da öyle bir şey başımıza gelebilir. Zımparanın takılı olduğunu mutlaka kontrol ederek işe başlayın. Basit gibi görünse de işinize yarayacaktır. Budaklı yerlerde az baskı, zımparanda olması. Evet, bununla da işimiz tamam. Evet, şimdi bir bezle mümkün olduğu kadar olabildiğince siliyorum. Evet, şurada ufak bir yaramız var. Bunu arka tarafa denk getirelim. Evet, şöyle güzelce etrafını da silelim. Evet. Şimdi geldik şu arkadaşa. Bunun da etrafını alalım güzelce. Easy peasy. Evet, gerekli malzemeleri getirdim. Boyamızı açarak işe başlıyoruz. Boyayı karıştırıyorum güzelce. Çok az kullanacağımız için kaba boşaltmayayım. Arka taraftan başladım boyamaya. Boyarken dikkat ettiğimiz şeylerden birisi damar yönlerine paralel olacak şekilde boyayı mümkün olduğunca o şekilde sürmek ya da en azından sonlandırmayı o şekilde yapabilmek. Göllenme olan yerleri alıyorum. Mümkün olduğunca homojen bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Geçelim şu kısmı. Ama o kadar uğraştım ya. Şimdi bakın süngeri şöyle kestim. Birazdan geleceğim. O konuya birazdan geleceğim. Evet, şu kısma bir müdahale daha yapmamız gerekti. Buradaki asi boyalardan dolayı. Şimdi geldik üçgen. Köşelere daha iyi yanaşabilmek için üçgen kesitte göllenme ve eksik boya arıyorum. Şura fena değil. Şu arkada neyse ben gördüm. Ben gördüm, siz görmeyin dostlar. Heh. Orası tamam. Kenarlarımız tamam. Evet. Bu boya azıcık bir çeksin. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Alt tarafa sürmeyeceğim. İkinci katı. Şimdi burada bir hatadan da bahsetmek istiyorum. Bu acele ettiğimiz için oldu dostlar. Birleşim yerlerindeki tutkallığı bezle sildikten sonra kurumasını beklemeden boyaya başladım. Ondan dolayı orada ufak bir renk tonunda farklılık oldu. Yapmamız gereken şuydu: tutkalın kurumasını bekleyecektik. Arkadan tekrar orayı zımparalayacaktık. Ondan sonra boyaya geçecektik.
Evet, videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı ihmal etmeyin dostlar. Bizim için son derece önemli. Beğen düğmesine de basın. Bu videoda ne görmüş olduk? Basit gibi görünse de Freze'yi ele aldığımız bir proje videosu olmuş oldu. Tezgah testleri de kızağın önemine vurgu yapmış olduk. Freze'yi nasıl pozisyonlandırabileceğimizi göstermiş olduk. Zıvana için izleyebileceğimiz yolları göstermiş olduk. İki vidada tutmuş olsa zıvana ile yaparak frezeyi kullanmış olduk. Menteşe uçlara da değinmiş olduk. Zımpara ve boyamayla alakalı da birkaç tüyo vermiş olduk. Bu anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Yazmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın dostlar. Bir önceki videomuzda yaptığımız ne işe yarıyor diye sorular geldi. Dostlar burada dükkanımızda bulunan iç takımları sergilemek için mini bir stand ama aslında hani elde kalan parçaları da değerlendirmek için de. Şimdi Mehmet abi şöyle bir yol gösterdi. Genleşmeden dolayı bunun zaman içinde ayrılabileceğinden bahsetti. Bununla ilgili de bir video hazırladı. Bakalım zaman içinde göreceğiz. Biz de tecrübe edeceğiz dostlar. Ayrılma yaparsa tekrardan çekeceğim ben bunu. Saygılar, hoşça kalın.